Merhaba arkadaşlar. Akfen Yenilenebilir Enerji Hissesini bugün analiz edeceğiz beraber. Ben size şirketin ayrıntılarını, tüm ayrıntılarını anlatacağım. Üzerinde konuşacağız. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu şirketi alın ya da işte elinizde ise kötü gidecek satın gibisinden bir tavsiye kesinlikle yok. Ben bunu değerlendireceğim. Buradan çıkarımları yapıp hisseyi alıp ya da elde tutup ya da satma kararını sizler vereceksiniz. Diğer videoda da söylediğim gibi başka bir hisseyi analiz yapmamı isterseniz yorumlarda mutlaka yazın. O hisseyi önceliklendireyim arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan isterseniz hemen başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her 1 TL'lik varlık ile 12 kuruşluk satış yapılmış. Geçen yıl bu 30 kuruşmuş arkadaşlar. Stok yönetimine baktığımızda da stok tutma süresi 0 günden 0.1 güne yükselmiş. Bu da olumsuz bir durum ama hani öyle çok uzun süre stok tutma süresi gibi bir şey yok zaten. Çok da önemli değil gibi gözüküyor. Alacak yöntemine baktığımızda alacaklar 38 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 49 günde ödenmiş. Ortalama tahsilat süresi 10,5 gün uzamış arkadaşlar. Cari oran trendi pozitif. Cari oran geçen yıl 0.55 iken bu yıl 0.57'ye yükselmiş. %3'lük bir likit artışı var. Cari oran seviyesi bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamayabilir olduğu için yetersiz olarak gözüküyor. Likitte seviyesi oranı asitesi oranı 0.57 düzeyinde. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Bu yüzden yetersiz. Nakit ağırlığı geçen yıl %5.3'tü. Nakit ve benzerlerin varlıkların içerisindeki oranı %5.3'tü. Bu yıl %1.8'e düşmüş. Bu nakit ağırlığında da bir azalış gerçekleşmiş bu yüzden. Günlük ödemeler için likit de yeterli olarak gözüküyor. Şirket ödemelerine bir nakit girişi olmadan 301 gün daha devam edebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda güçlü gözüküyor çünkü kaynakların içerisinde öz kaynaklar %67 oranında. Uzun vadeli yükümlülükler %26 iken kısa vadeli yükümlülükler %7 oranında. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %435 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda kaldıraç oranımız 0.33 gözüküyor. Geçen yıl bu 0.7 idi. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Bu da olumlu bir durum. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede bir şirket borçluluğu var. Net borç seviyesine baktığımızda 9 milyar TL'lik bir net borcu var. Bu da FAVÖK'ün 5.68 katı olduğu için FAVÖK'e kıyasla yüksek bir net borcu var. Kritik derecede yüksek dedik bu yüzden. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda arkadaşlar 2.950 milyar TL kısa vadeli borç var. Öz kaynakların 1/10 kadar. Öz kaynaklara kıyasla normal düzeyde olarak gözüküyor. Satış finansmanında borç kullanımında bir artış var. Satışların finansmanında geçen seneye göre daha fazla kısa vadeli borç kullanıldığı için finansman maliyetlerinde de bu bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç oranına baktığımızda bir azalış var burada. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %13.9 iken bu yıl %7.1 seviyesine düşmüş. Yani daha uzun vadeli rahat bir şekilde borç çevrim imkanı oluşabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda burada bir artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %83'müş geçen yıl. Bu %85 olmuş. Bu istenmeyen bir durum ancak çok ciddi bir artış değil. Karın finansal giderleri karşılama gücüne baktığımızda yetersiz olarak gözüküyor. Finansal giderleri karşılayabilecek kadar yeterli bir kar üretilmemiş. Faaliyet kar marjı geçen yıl %32 iken bu yıl %22'ye düşmüş. Net kar marjı ise geçen yıl %35 iken bu yıl %31'e düşmüş. Her ikisinde bir azalış var. Bu dikkate alınacak bir durum. Faaliyet kar marjı neden azaldı diye bakarsak burada satışların maliyeti oransal olarak artmış. Öz kaynak karlılığına bakıyoruz. Burada bir artış var. Öz kaynak karlılığı %23. Geçen yıl bu -15 yani zarar vardı %15. Şirket her 100 TL öz kaynağına karşılık 23 TL kar elde etmiş. Bu da öz sermaye karlılığının aktif karlılığından daha yüksek olduğu için borçtan olumlu olarak yararlandığı anlamına geliyor. Aktif karlılığında da bir artış var. Aktif karlılığı 10.6 seviyesinde. Geçen yıl bu -10.2 idi. Yani olumlu bir artış burada mevcut. Ciro büyümesinde bir azalış var. Satışlar yıllık %8.8 azalmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %48'lik bir ciro daralması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda burada da bir azalış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te de bir %12 azalış olmuş. Bu da net karda %19'luk bir azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda burada uzun vadeli kaynak ağırlıklı olarak gözüküyor. Yıllık %147 olan duran varlık büyümesi ağırlıklı olarak finansman prensibine uygun şekilde uzun vadeli fonlar ve öz kaynaklarla gerçekleşmiş. Duran varlıklardaki en büyük pay da maddi duran varlıklar kalemini oluşturuyor. Duran varlıkların içerisinde
Burada maddi duran varlıklar kalemi %89 oranında. İşletme faaliyetlerine nakit akışa baktığımızda 1 milyar TL bir nakit akış elde edilmiş. Geçen seneye göre bu %64 oranında azalmış arkadaşlar. Faaliyetlerin en çok nakit yaratan kalem amortisman ve itfa gideri olarak gözüküyor. Faaliyetlerden en çok nakit çıkarılan kalem vergi gideriyle ilgili düzeltmeler olarak gözüküyor. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yetersiz olarak gözüküyor. Şirket daha da fazla borçlanmaya ihtiyaç duyabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları. Serbest nakit akışına baktığımızda pozitif olarak gözüküyor. İşletme faaliyetleri ve yatırım harcamaları sonucunda elde edilen serbest nakit akış 998 milyon TL yani 1 milyar TL seviyesine yakın. Pozitif serbest nakit akışı da borçlanma ihtiyacını azaltabilir olarak yorumlanır. En büyük finansman kalemine baktığımızda alınan faiz olarak gözüküyor. Dönemlik toplam nakit akışına baktığımızda bu negatif olarak gözüküyor. Akfen Yenilenebilir Enerji'ye geçen yıl 1000 TL yatırsaydık şu anda 888 TL'miz vardı. Yani %12'lik bir kaybımız vardı. Enflasyonu hiç düşünmediğimiz zaman bir de üzerine enflasyon eklediğimizde çok daha fazla paramız erimiş olacaktı. BIST 100'e baktığımızda 1185 TL, dolara baktığımızda 1200 TL, mevduata koyduğumuzda 1694 TL, Bitcoin'e yatırsaydık 2151 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1644 TL'miz olacaktı. Yani diğer tüm yatırım kalemlerine göre çok daha aşağıda kalmış. Zaten kar da elde edememiş, zarar etmiş dediğimiz gibi. Burada yatırımcısının son bir yıl içerisinde üzdüğünü görüyoruz. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 4.01 olarak gözüküyor. Burada biliyorsunuz ki diğer sektör ortalamaları önemli. Elektrik, gaz ve buhar sektörünün ortalaması 14.31. Elektrik, gaz ve sunum da 14.31 yine. Yani baktığımızda burada her iki sektör içinde çok daha altında kalmış diyebiliriz. Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin ortalaması çok daha düşük kalmış. Bu da bizim istediğimiz bir şey zaten. Olumlu olarak görünüyor yani. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda yine Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 0.63, elektrik, gaz ve buhar sektörünün 1.19, elektrik, gaz ve sunumda yine 1.19 olarak gözüküyor. Yani bu da piyasa değeri bölü defter değeri de yine bizim ortalamanın yani sektör ortalamanın altında olmasını istediğimiz bir rasyo. Yani burada her ikisinin de altında kalmış. Birinde altında olması bizim için daha da önemli. Çünkü şirket tüm mal varlıklarını sattığında bile piyasadaki değerinin daha üstünde para getirisi olacak. O yüzden piyasadaki değeri düşük kalmış olarak gözüküyor arkadaşlar. Hissemizin fiyatı 17.24 TL, hisse başına karımız 4.3 TL, piyasa değeri 17.5 milyar TL, ödenmiş sermayesi 1 milyar TL, net borcu 9.1 milyar TL, firma değeri de piyasa değeri artı net borç olarak baktığımız için 26.6 milyar TL arkadaşlar. Temettü bilgilerine baktığımızda temettü veren bir firma değil, son temettü açıklamadı. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda da %2633 bedelsiz potansiyeli gözüküyor. Evet, Akfen Yenilenebilir Enerji hissemiz analizini yaptık. Dediğim gibi ben bilgileri verdim. Artık bunu alıp almama ya da satma kararı size kalmış bir şey. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız daha sonraki videolarımda daha çabuk karşınıza çıkarım. İyi günler.